Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kalıp kullanmadan sadece 3 malzemeli bu şahane pasta tarifini vereceğim. İnanın çok kolay ve 10 dakika içerisinde hazırlayacaksınız. Tarife başlıyorum. Tencerenin içerisine bir paket bitter çikolatalı pudingi boşaltıyorum. Üzerine yarım litre süt döküyorum. Ve bir yandan da çırpıcımla karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi ocağın üzerine alıyorum. Ve ocağı yakıp kaynayana kadar karıştıracağım. Son derece şık ve lezzetli ve bunun yanında inanılmaz kolay bir pasta tarifi. Pudingim koyulaşmaya başladı. Ve yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Pudingim kaynadıktan 1 dakika sonra ocağın altını kapatıp pudingimi çok hafif soğumaya bırakacağım. Pudingim hazır. Ara ara üzeri kabuklanmaması için karıştıracağım. Pudingimi 5 dakika kadar soğumaya bırakıyorum. Ve bisküvilerimi hazırladım. 18 adet kakaolu, 18 adet de sade bisküvi kullanacağım. Dediğim gibi ara ara pudinginizi karıştırmayı unutmayın. Ve düz bir tahtanın veya düz bir tabağınızın üzerine ortasını bu şekilde kestiğim bir yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Bisküvimi aldım. Arasına hazırlamış olduğum pudingden sürüyorum. Bir kakaolu, bir sade bisküvi olarak dizeceğim. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Son derece kolay. Bu şekilde 7-8 tane bisküviyi dizdikten sonra bisküvileri videoda gördüğünüz gibi yan çeviriyorum. İnanılmaz kolay, kalıba hiçbir şeye gerek kalmadan çok şık, lezzetli bir pasta yapacaksınız. Ve bisküvilerimi bu şekilde yan yatırdıktan sonra tek tek bisküvilerimin üzerine pudingden sürüp bu şekilde yapıştırıyorum. Ve bir kakaolu bir sade olmak üzere bütün bisküvilerimi dizdim. Şimdi kalan pudingi pastamın her yerini güzelce kapatacak şekilde süreceğim. Pudingi sürdüm. Kenarlarına kaşıkla, üzerine de bu şekilde spatula ile şekil verdim. Ve muzu ortadan ikiye böldüm. Ortadan ikiye bölmüş olduğum muzla üzerlerini süslüyorum. Boşlukta kalan kısımları biraz da Hindistan cevizi tozuyla süslüyorum. Siz pastanızı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ve pudingimden kalan kısmı buzdolabı poşetine doldurdum ve ucunu çok az kestim. Bu şekilde muzların üzerini süslüyorum. Küçük bir hatırlatma.
Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ve pastamın tüm süslemesi bittikten sonra altına koymuş olduğum yağlı kağıdı bu şekilde uç kısmından yırtarak çıkarıyorum. Pasta görseliyle her şeyiyle hazır. Ben böyle yarım saat, 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirdim. İsterseniz buzdolabına da koyabilirsiniz. Pastamı birazdan dilimleyerek sizlere iç kısmını da daha yakından göstereceğim. İşte o en sevdiğim an. Mükemmel görünüyor ve bu şekilde yan kesmeye dikkat edin lütfen. Yan kestiğiniz zaman pastanız çok daha şık duracak. Aynı videoda gördüğünüz gibi. Dilimlediğim kısmı sizlere daha yakından göstereceğim. Gerçekten eğer siz söylemezseniz kimse bunun bisküvi olduğuna inanmayacak. Bu şekilde bir kakaolu bir sade kek yapıp pastanızı hazırladığınızı zannedecekler ama inanılmaz derecede kolay, görseli şahane bir pasta tarifi. Sizler için lezzetine de bakacağım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum bu arada. Yumuşacık. Gerçekten bir kek gibi harika olmuş. Ve pasta gelmemek için uğraşıyor bana ama ben onu eninde sonunda yedim. İnanın çok lezzetli olmuş. Sizler de bu tarifi deneyin. Lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.